Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için pizza kurabiye tarifim var. Ağızda dağılan, kıyır kıyır, uzun süre bayatlamayan, benim de tuzlu kurabiyeler içerisinde en çok sevdiğim kurabiye tarifi diyebilirim. Pizza krakeri seviyorsanız bu pizza kurabiye tarifini de çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Fazla vakit harcamadan hemen tarifime geçelim. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 adet yumurtanın akını kabın içerisine ekliyorum. Sarısını ise kurabiyenin üzerine sürmek için ayrı bir kaba alıyorum. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Bir yemek kaşığı salça ekliyorum. Ben yarısını domates salçası, yarısını da biber salçası olarak kullandım. 1 yemek kaşığı çörek otu ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. 1 çay kaşığı pul biber ekliyorum. 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı kekik ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla şöyle bir karıştırıyorum. Sonrasında diğer malzemelerimi ekleyeceğim. ...125 gram tereyağı ekliyorum. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Sağlık açısından ve lezzet açısından tereyağlı yapmanızı tavsiye ederim. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. 4 su bardağı un yeterli geldi ama her zaman unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 1 paket hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve elimle güzelce hamurumu yoğuruyorum. Yakından da gördüğünüz gibi hamurumuz bu şekilde yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru olacak. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra 2 yağlı kağıdın arasına hamurumuzu alalım ve merdane yardımıyla açalım. Merdane ile 1 santim kalınlığında açıyoruz. Çok ince olmasın, fazla kalın da olmasın ama orta kalınlıkta olsun ki görsel olarak da lezzet olarak da daha iyi oluyor. Bu kalınlıkta olduktan sonra yağlı kağıdı açabilirsiniz. Hemen şekil vermeye başlıyoruz. Ben yuvarlak şekil kullandım. Yuvarlak, kenarları tırtıklı kurabiye kalıbıyla yaptım. Dilerseniz bir çay bardağın ağız kısmından veya bir Türk kahvesi fincanın ağız kısmından faydalanarak da şekil verebilirsiniz. Ya da kare kare de yapabilirsiniz. Yuvarlak, lokmalık olarak da yapabilirsiniz. Hamurumuz bitene kadar bu işlemi yapalım. Birkaç defa ben bu işlemi yaptım. Toplamda 50 adet kurabiye elde ettim. Kullanmış olduğunuz malzeme ölçüleri arttırarak daha fazla sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak da daha az kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Tabii yaptığınız şekil ve büyüklük küçüklüğüne göre kurabiyenizin sayısı fazla da çıkabilir, az da olabilir. Kurabiyelerimizin kenar kısımlarında kalan fazla olan kurabiye hamurlarını bir kenara alalım. Tekrardan açıp aynı şekli veriyoruz ve bu şekillerimizde yağlı kağıt serili fırın tepsimize diziyoruz. Çocukluğumdan beri pizza krakeri çok seven biri olarak bu kurabiyeyi yedim. Aynı lezzetinde oldu. Gerçekten muhteşem bir kurabiye oldu. Benim gibi seviyorsanız pizza krakeri bu kurabiyeyi çok seveceksiniz. Şimdiden belirtmek isterim. Kurabiyelerimize şekil verip yağlı kağıt serili tepsimize dizdikten sonra üzeri için ayırdığımız yumurta sarısını kurabiyelerimizin hepsinin üzerine sürelim. Dilerseniz bu aşamada da kavrulmuş susamda ortasına serpebilirsiniz. Benim yaptığım gibi sade olarak da yapabilirsiniz. Ben yumurta sarısını sürdükten sonra kurabiyelerin üzerinden çatalla çizikler oluşturdum. Sonrasında fırına verdim. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırın ayarında, fansız ayarda yaklaşık
15 dakika kadar pişirelim. Ben fırınımda tam 15 dakika tuttum. Altı ve üzeri çok güzel kızardılar. O şekilde olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Bazen fırın markasına göre veya ısıtma derecesinin zaman dilimine göre değişkenlik gösterebiliyor bu durumlar. Kontrol ederek, takip ederek fırının başında biraz da durarak pişirirsek çok iyi olacaktır. Güzel bir sonuç alabilirsiniz. Ben bütün tuzlu kurabiyelerini biraz daha gevrek sevdiğim için fırında biraz fazladan tutuyorum. Tabii ki yakmadan kavrulmuş bir şekilde, gevrek bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Çatalla kurabiyemin üzerine çizikler oluşturdum. Şimdi hemen fırına veriyorum. 15 dakikanın sonunda kurabiyelerimiz fırından çıktı. Yakından da gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Hemen bir sunum tabağıma dizip kurabiyelerin kıvamını, dokusunu, kıyırlığını sizlere yakından göstermek istiyorum. Böyle bir lezzet yok. Gerçekten çok lezzetli oldu kıymetli takipçilerim. Bir kere de olsa denemenizi tavsiye ediyorum. Yiyen herkes hazırlardan çok daha lezzetli olmuş dedi. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Denedikten sonra sizin de yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakından da gördüğünüz gibi kurabiyemizin dokusu, kıyırlığı muhteşem oldu. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten hem çok merak ediyorum hem de mesajları okurken mutlu oluyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına kıymetli düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.